Kripto Para Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Bitcoin'i ve bazı altcoin'leri tekniksel verilerle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımadan incelemeye devam edeceğiz. Dün sizlerle paylaşmış olduğum videoda özellikle de şundan bahsetmiştim. Bitcoin bu gece bir hamle yapabilir diye ve gerçekten Bitcoin dün mükemmel bir hamle gerçekleştirdi. Ve bu durumu arkadaşlar sizlere çok net bir şekilde belirttim. Çünkü BTC'de artık bu alanın geçilmesi gerekiyordu. Bitcoin bu bölgelerde çok oyalanmıştı. Videoyu sizlere paylaştıktan çok kısa bir süre sonra arkadaşlar Bitcoin bu hamlesini gerçekleştirdi. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman arkadaşlar 45.880 bölgesinin benim için çok önemli olduğundan sizlere daha önce bahsetmiştim. Bu alan üzerine geçirdikten sonra altcoin'lerdeki hareketlilikler daha farklı olacak diye düşünüyorum ben. Ama tabii ki burada öncelikle şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bölgedeki bir hareketten sonra tekrardan 45.880 bölgesini test etme olasılığı olabilir. Şu görmüş olduğumuz bölgelere geldiğim zaman arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda yeşil kutu içerisinde birbirini takip eden yukarı yönlü küçük mumlar var. Hacimleri düşük olan. Bunlar yukarı yönlü isteğin hala devam ettiğini, tekrardan bir hamle gerçekleştirebileceğini gösterir. Burada şu an için özellikle 4 saatlikte 47.577 bölgesi geçilirse istiyorsanız sizler de takipte bulunabilirsiniz. Haftalık baza geldiğim zaman hedef bölgelerimin arkadaşlar ilk etapta öncelikle belirteyim 51.000 bölgesi olduğunu, İğnelemelerle beraber bu hareketin 52.183 bölgesine kadar gitmesini bekliyorum. Bitcoin'de bu saatten sonra dikkat edilmesi gereken en önemli unsur 45.000 bölgesi altında bağımsız kapanışlar görmemek. Günlükte 45.000 bölgesinin altına düşmediği sürece herhangi bir problem söz konusu olmaz. Altcoin'lerde hareketlilik söz konusu ama uzun süredir yatan Metaverse coin'ler vardı. Hareketlilikleri çok dar bir alanda gerçekleşiyordu. Onlarda özellikle de bugünden sonra bir hareket bekliyorum. Bunu da belirtmek istedim sizlere. Onları özellikle sizlere paylaşacağım. Onlara geçmeden önce de arkadaşlar bakın Kripto Para Dünyası adı altında Twitter hesabım var. Raja'yı 2 gündür burada takip ediyoruz ve Raja'da %84'lere varan hareketlilikler yakaladık. Burada özellikle de belli başlı bazı coinleri de tekrardan tekniksel veriler ışığında sizlerle paylaşıyorum. Ani bir haber akışı olduğu zaman da sizlerle paylaşıyorum. Buradan da beni takip edip anlık bildirim alabilirsiniz. BTC'de dediğim gibi arkadaşlar bu mumlar hala yukarı yönlü isteğin devam edeceğini gösterir. Akabinde tekrardan yüksek bir mum görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Haftalık bazda çok güçlü strong mumlar var. Ani haber akışları olmadığı sürece kripto para dünyasında şu an için bir problem yaşanacağını düşünmüyorum. Ama 4 saatlik zaman aralığında 47.577 bölgesinin kesinlikle geçilmesi gerekiyor. Şimdi buradan arkadaşlar özellikle de Gala'yı, Mana'yı, o coinleri sizlerle paylaşacağım. Şimdi Gala'ya geldiğimiz zaman arkadaşlar dün özellikle de katıldaki arkadaşlarla şu görmüş olduğumuz alanlarda günlük bazda paylaşmaya başladım. Çünkü günlükte bir kırılım geliyordu. Akabinde yukarı yönlü bir istek söz konusu. 4 saatlikte bir Edim Eva formasyonu kırılımı söz konusu. Şu görmüş olduğunuz bölgelerde şu an için kırılım gelmiş durumda. Burası gerçekten çok önemli bir alan. Gala takip edilecekse arkadaşlar son kırılım yapan mumun hemen altına yani 0.26 bölgesine stop koyup istiyorsanız sizler de takip edebilirsiniz. Orta ve uzun vade eğer Gala takip ediyorsanız da 0.24 bölgesi altındaki kapanışlara dikkat etmeniz gerekir. Bu süreçte son günlerde gerçekten güzel hareketlilikler var. Bakın GMT son dönemde özellikle de 2 gündür Bitcoin hareketine başlamadan mükemmel bir şekilde katıldaki arkadaşlarla sadece 30 dakikalık grafikte %1.5 stopla takip etmiş olduğumuz bir coin ve gelişen hareket arkadaşlar daha da yukarılara gelmiş durumda. Ve 24 saat içinde arkadaşlar %43.12'lik mükemmel ötesi bir hareketlilik yakaladığımız coin. Her zaman söylüyorum, doğru yerde doğru zamanda bulunduğunuz sürece bu piyasada her zaman para kazanırsınız. Bu dönemde en büyük yapılan hatalardan biri Bitcoin'in ilk yükseliş aşamasında yok buradan sat diyecek shortçular buradan Bitcoin'e short açacaklar diye işleme hala girmemiş bir sürü insan olduğunu biliyorum. İşte bu da daha önce yaşanan korkulardan kaynaklanıyor. Her zaman söylerim, tablolara baktığınız zaman bir çocuk neyi görüyorsa sizin de onu görmeniz gerekiyor. Eğer bir hareketlilik varsa korkmak yerine arkadaşlar stratejiniz gereği risk getiri analiziniz doğrultusunda işleme girer, stop koyar ve takip edersiniz. Bu süreçte en önemli dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisi. Mana'ya gelmek istiyorum. Mana'ya geldiğim zaman da arkadaşlar düşen trend kırılım var arkadaşlar. Kırılımdan sonra retest gerçekleşmiş. 2.68 bölgesi özellikle de retest edilmiş durumda. Burada dikkat edilmesi gereken bölge 2.55 bölgesi.
2.55 bölgesini stop olarak kullanıp istiyorsanız sizler de manayı takip edebilirsiniz. Diğer direnç bölgeleri kırıldıkça sizler de stop yükselterek takibe devam edebilirsiniz. Sand'a gelelim arkadaşlar. Sand'da da aynı durum söz konusu. Sand'da da bir kırılım ve retest ve en güzeli Sand'da bir de şöyle bir durum söz konusu. İndikatör direnç bölgesi kırılımı ve retesti de var. Ve bu gerçekten mükemmel bir şekilde burada altın bölgeyi oluşturmuş. Sand'ı da takip edecekseniz arkadaşlar 3.04 bölgesi altı kapanışlar stop olmak kaydıyla istiyorsanız sizler de Sand'ı bu bölgelerden takip edebilirsiniz. Sola da değinmek istiyorum. Sol arkadaşlar daha önce de sizlere belirtmiş olduğum bir coin'di. Şurada görmüş olduğumuz gibi bu setup'ı mükemmel bir şekilde taşıdık ve harika bir şekilde ilerledi. Solda şu görmüş olduğumuz bölgelerden sonra %41.22'lik bir hareket yakaladık. Bu gerçekten harikaydı. Hala hareketlerine devam ediyor. Burada eğer sol takip edilecekse arkadaşlar 106 bölgesi altı kapanışlar stop olmak kaydıyla bu saatten sonra istiyorsanız solu da bu bölgelerden sonra takip edebilirsiniz. Buradan bloğa gelmek istiyorum arkadaşlar. Blok son dönemlerde en çok sorulan coinlerden birisi. Blokta da bir düşen trend kırılımı söz konusu. Burada dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisi şu. Blok gibi arkadaşlar bazı coinleri de takip etmek istiyorsanız KuCoin borsasında gem projeler çok fazla. Telegram'da da paylaşıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Dünya sıralamasında önemli bir yerde olduğu için özellikle KuCoin borsasından bahsetmek istedim. Aşağıda arkadaşlar katılım linki söz konusu, indirimli referans linki. Hala üyeliğiniz yoksa oradan geçiş yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kırmızı alan benim için önemliydi blokta 0.169 bölgesi. Alan kırıldı, retest gerçekleşti. Ve akabinde hareketlilik başladı. Burada bakın çok mükemmel bir direnç açılmış. 0.1965 bölgesi. Bu ne anlama geliyor? Hemen şunun yerini değiştireyim sizler için. Bakın şu görmüş olduğumuz direnç bölgesi. Eğer bu alan kırılırsa arkadaşlar ve retest sonucunda alan üstünde kalmayı başarabilirse işte o zaman blokta da bir trend dönüşümünden bahsedebiliriz ve bu bölgelerden sonra bir kırılım geldiği için bu bölgelerden sonra da yeniden bir hareketlilik gelebilir. Daha önce yoğun satıcıların olduğu bölgelerden birisi 0.21 bölgesi. Ama eğer bu bölge kırılırsa arkadaşlar o bölgeyi egale edebilme ihtimali çok ama çok yüksek. Uzun bir süreden sonra yani şu görmüş olduğumuz 3 Aralık 2021'den sonra kullandığım indikatörü aşağı yönlü kırdı retest ve hiçbir şekilde üstüne çıkmadı ve şu anda indikatörün üstünde. Yani bu bir trend dönüşümü arkadaşlar ve bana göre blok eğer 0.016 bölgesi altında bağımsız kapanışlar yapmazsa kademeli bir şekilde 0.43 bölgesine ve akabinde benim beklemiş olduğum 0.75 bölgesine doğru gidebilir. Bu bölgelerden sonra istiyorsanız sizler de bloğu takip edebilirsiniz. Raja'ya geldiğimiz zaman da arkadaşlar Raja'da kırmızı alan kırıldıktan sonra Twitter'dan özellikle paylaşım yaptım. Akabinde hareketlilik başladı. 82.32'lik sadece 3 gün içerisinde bir hareketlilik geldi. Bunlar mükemmel ötesi hareketliliklerdi. Raja'da şu görmüş olduğunuz bölgede bir satış geldi. Çünkü şurada önemli bir direnç bölgesi var. Aslında retest gerçekleştiriyor. Eğer retest sonucunda bölge üstünde kalmayı başarabilirse çift 0.29 bölgesi önemli bir direnç alanı şu an için. Bu bölgeyi geçmesi gerekiyor. O bölgede geçirirse Raja'da yukarı yönlü çok daha sert hareketler görebiliriz. Bakın arkadaşlar Red Fox özellikle de benim takip etmiş olduğum coinlerden birisiydi KuCoin borsasında. Daha önce şu görmüş olduğumuz hareketini mükemmel bir şekilde yakaladığım bir coindi. Akabinde bir düşüş trendi, kama kırılımı söz konusuydu. Bakın Red Fox'u Twitter hesabımda paylaştım arkadaşlar. Hatta orada şöyle bir şey söyledim. Sadece %8'lik bir stopla 6x'lik bir hareket gelebilir mi diye. Ve akabinde görmüş olduğunuz gibi her geçen gün kırılım ve retestten sonra %51'lere varan bir hareketlilik söz konusu ve hareketine mükemmel bir şekilde ana direnç bölgesinde kırdıktan sonra devam ediyor. Bu coin'i sizlerle beraber ben de takip edeceğim arkadaşlar. Zaten takibimde olan bir coin olduğu için paylaşmıştım. Bakalım gerçekten sadece %8'lik bir stopla 6x'lik bir hareket yakalayabilecek miyiz? Gerçekten çok merak ediyorum. Daha önce şu görmüş olduğumuz alanlarda 4x'lere varan hareketlikleri mükemmel bir şekilde yakalamıştı ve kısa bir süre zamanda gelmişti. Bakalım şimdi nasıl bir hareketlilik, ne kadar bir zamanda gelecek? Bunu da sizlerle beraber takibe devam edeceğim. Bu yüzden Twitter'dan takip ederseniz bu coin'i de benimle beraber takip etmiş olursunuz. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.